Virginia, Şubat 1992. Bir kadın elinde bir yığın banka çekiyle benzin istasyonuna girer. Hepsini piyango bileti almak için kullanır. Ve bunu yapan yalnızca o değildir. Eyalet genelinde 34 kurye daha aynı şeyi yapmaktadır. Sadece 72 saat içinde tam 6.400.000 piyango bileti satın alınır. Tüm bu operasyonu yöneten adam ise binlerce kilometre uzakta Avustralya'dadır. Adı Stefan Mandel. Romanyalı bir ekonomist olan Mandel, matematiği kullanarak piyangoyu tam 14 kez adeta soydu. Ancak en büyük planı henüz yeni başlıyordu. Cumartesi gecesine kadar 27 milyon dolar kazanacaktı. Ardından FBI onun hile yaptığını kanıtlamak için yıllarca uğraşacaktı. Ama başaramayacaklardı. Çünkü Stefan Mandel hile yapmamıştı. Sadece herkesin bildiği basit bir matematik hesabını kimsenin aklına gelmeyen bir şekilde piyangoya uygulamıştı. Peki bir matematik dehası tamamen yasal bir şekilde piyango sistemini nasıl yenebilir? O zaman hazırsanız başlayalım. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak için 27 yıl geriye komünist Romanya'ya gitmemiz gerekiyor. Stefan Mandel 1934 yılında Romanya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası muhasebeciydi ve Mandel daha küçük yaşlardan itibaren sayılarla iç içe büyümüştü. 1965 yılına geldiğimizde 31 yaşındaydı. Evliydi. 2 çocuğu vardı ve Bükreş'te küçük bir dairede yaşıyordu. Devlete bağlı bir madencilik şirketinde ekonomist olarak çalışıyordu. Ancak kazandığı para ailesiyle birlikte kurmak istediği hayatın çok uzağındaydı. Aylık maaşı yalnızca 360 lei, yani o dönemin hesabıyla yaklaşık 10 dolardı. Romanya o yıllarda diktatör Nicolae Ceausescu'nun demir yumrukla yönettiği kapalı bir kutuydu. Ülkedeki her hareket gizli polis teşkilatı tarafından izleniyordu. Mandel için mesele sadece ekonomik bir özgürlük değildi. Rejim baskısından kurtulup ailesini güvenli bir ülkeye götürmek istiyordu. Ancak ülkeden resmi çıkış izni alabilmek için devlet görevlilerine verilmesi gereken devasa rüşvetler vardı. 360 lei maaşla bu rüşveti ödemek bir ömür sürebilirdi. Bu yüzden Mandel başka bir çıkış yolu aramaya başladı. Geceleri karısı ve çocuklar uyuduktan sonra mutfak masasına oturuyor, önüne bir defter ve kalem alıp saatlerce hesap yapıyordu. Mandel sıradan ekonomi kitaplarını okumuyordu. Olasılık teorisi, kombinasyon hesapları ve aktüeryal tablolar üzerinde çalışıyordu. Yani sigorta şirketlerinin, bahisçilerin ve kumarhanelerin risk hesaplamak için kullandığı matematiği inceliyordu. Yıllar sonra kendisini şöyle tanımlayacaktı: "Ben sadece hafta sonları matematikle uğraşan, fazla eğitim almamış bir muhasebeciyim. Ama matematik doğru uygulandığında bir serveti garanti edebilir." Ve bir süre sonra Romanya piyangosunda çok önemli bir şeyi fark etti. Normal şartlarda piyango oyuncunun aleyhinde çalışır. Basit bir örnekle düşünelim. 49 sayı arasından 6 sayının seçildiği bir piyangoda yaklaşık 14 milyon farklı kombinasyon vardır. Tek bir bilet alırsanız büyük ikramiyeyi kazanma ihtimaliniz de yaklaşık 14 milyonda birdir. Yani normal şartlarda avantaj her zaman piyangodadır. Ama bazen büyük ikramiyeyi kimse kazanmaz. Para bir sonraki çekilişe devreder. Sonra bir kez daha ve ikramiye giderek büyür. İşte belirli bir noktada matematik değişmeye başlar. Eğer büyük ikramiye ve diğer ödüllerin toplam değeri mümkün olan bütün kombinasyonları satın almanın maliyetinden daha yüksek hale gelirse, teorik olarak bütün kombinasyonları satın alıp kazanan bileti elinizde bulundurabilirsiniz. Ama burada önemli bir ayrıntı vardı. Bu matematiği Stefan Mandel keşfetmemişti. Mantığın temeli yüzyıllardır biliniyordu. 1654 yılında Fransız matematikçiler Blaise Pascal ve Pierre de Fermat şans oyunlarındaki olasılıkları hesaplamak için bugün olasılık teorisinin temellerinden biri kabul edilen yöntemler üzerinde çalışmıştı. Mandel sadece bu iki isme de bakmıyordu. Olasılık teorilerinde Bernoulli'nin denklemlerini ve büyük sayılar yasasının da derinlemesine incelemişti. Devletlerin piyangolardan yılda 300 milyar dolardan fazla
fazla para kazandığını biliyordu. Piyango devletler için adeta fakirlerden alınan gönüllü bir vergiydi. Ancak Mandel bu vergi sistemini tersten çalıştırabileceğine inanıyordu. Aradan 300 yıldan fazla zaman geçmişti ve aynı matematik artık sigorta şirketlerinde, kumarhanelerde ve finans dünyasında kullanılıyordu. Yani Mandel'in önünde gizli bir formül yoktu. Ders kitaplarında yazan bir matematik vardı. Onun farkı herkesin bildiği bu matematiğe çok farklı bir soru sormasıydı. Bunu piyangoya uygularsam ne olur? Kağıt üzerinde cevap son derece basitti. Yeterince büyük bir ikramiye bekle, mümkün olan bütün kombinasyonları satın al, kazanan bilet mutlaka sende olsun. Ama matematiği bilmek ile bunu gerçekten yapmak arasında devasa bir fark vardı. Milyonlarca farklı kombinasyonu hazırlamanız, bunları kısa sürede basmanız ve çekiliş kapanmadan önce satın almanız gerekiyordu. Bunun için milyonlarca dolar, yüzlerce insan ve kusursuz çalışan bir organizasyon lazımdı. Piyangoların arkasındaki matematiği bilen insanlar da zaten tam olarak buna güveniyordu. Kimsenin bunu gerçekten yapacak kadar çılgın olamayacağına. Stefan Mandel ise tam olarak bunu yapmayı düşünüyordu. Ancak önünde çok büyük bir problem vardı. Mandel'in milyonlarca doları yoktu. Ayda yalnızca 360 lei kazanan sıradan bir ekonomistti. Bu yüzden kendisine farklı bir soru sordu. Ya bütün kombinasyonları satın almama gerek yoksa? Ya çok daha küçük ve özel olarak seçilmiş bir bilet grubuyla büyük ikramiyeyi değil ama yüksek ödüllerden birini kazanma ihtimalini ciddi şekilde arttırabilirse? Mandel yıllarca bu fikir üzerinde çalıştı. Defterler dolusu hesap yaptı, formüller geliştirdi ve sonunda kendi yöntemini oluşturdu. Kombinatoryal yoğunlaştırma. Bu yöntemin tam formülünü hiçbir zaman açıklamadı. Yıllar sonra bir gazeteci kendisine bunu nasıl başardığını sorduğunda verdiği cevap şuydu: bu Coca-Cola'nın tarifini açıklaması gibi bir şey olurdu. Ancak sistemin temel mantığı biliniyordu. Standart bir 6'ya 49 piyangosunda Mandel'in yaptığı hesaplamalar belirli koşullar altında binlerce olası bileti birkaç yüz özel kombinasyona kadar indirebiliyordu. Kendi sisteminde yaklaşık 5000 kombinasyon yalnızca 569 bilete kadar düşürmeyi başarmıştı. Eğer kazanan 6 sayı Mandel'in önceden belirlediği 15 sayılık havuzun içerisinden çıkarsa bu 569 bilet ona yüksek seviyeli ödüllerden en az birini yakalama konusunda çok güçlü bir matematiksel avantaj sağlıyordu. Üstelik büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali hala vardı. 5000 bilet yerine 569 bilet, yaklaşık 1/10 kadar sermaye. Artık Mandel'in elinde uygulanabilir bir sistem vardı ama hala paraya ihtiyacı vardı. 1960'ların ortalarında Mandel bir arkadaşını planına ortak olması için ikna etti. Anlaşmalar ise basitti. Arkadaşı sermayeyi sağlayacak, Mandel ise matematiği. Kazancı da aralarında paylaşacaklardı. Parayı bir araya getirdiler ve Mandel'in hesapladığı yüzlerce kombinasyonu satın aldılar. Her şey elle yapılıyordu. Bilgisayar yoktu, otomatik sistemler yoktu. Sadece Mandel'in hesapları, kalemler ve yüzlerce piyango kuponu vardı. Sonra çekiliş yapıldı ve beklemedikleri bir şey oldu. Mandel'in sistemi onlara yalnızca alt kademe bir ödül kazandırmamıştı. Büyük ikramiyeyi kazandırmıştı. Hem de ilk denemelerinde. Şanslarının da yanında olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Mandel'in payına o dönem için hayatını değiştirebilecek miktarda para düştü ve bu parayla yaptığı ilk şey lüks bir araba ya da büyük bir ev almak olmadı. Romanya'dan ayrılmanın bir yolunu buldu. Mandel kazandığı paranın büyük bir kısmını Dışişleri Bakanlığındaki bir memura rüşvet olarak verdi ve çıkış vizelerini aldı. Ülkeyi terk ederken yanında lüks eşyalar yoktu. Sadece eşi, 2 çocuğu ve içinde yıllardır tuttuğu hesaplamalar bulunan 4 küçük deri defterin yer aldığı tek bir bavul vardı. O bavul onun gelecekteki imparatorluğunun temeliydi. Mandel ilk olarak İsrail'e gitti. Burada birkaç yıl geçirdi ve matematik bilgisini geliştirmeye devam etti. Ancak artık yalnızca formüller üzerinde çalışmıyordu. Farklı piyango sistemlerini inceliyor, yöntemini test ediyor ve her denemeden yeni bir şey öğreniyordu. Bazılarında kazanıyor, bazılarında kaybediyordu. Ama sistem giderek gelişiyordu. Bir süre Avrupa'da farklı piyangoları inceledikten sonra 1970'lerin başında ailesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.
yerleşti ve Mandel'in hikayesi burada tamamen değişecekti. Artık birkaç yüz bilet satın alan bir ekonomist olmak istemiyordu. Her kombinasyonu satın alabilecek bir sistem kurmak istiyordu. O yıllarda Avustralya bunun için neredeyse kusursuz bir yerdi. Farklı eyaletlerin kendi piyangoları vardı. New South Wales, Victoria, Queensland ve diğer eyaletler farklı kurallarla, farklı ikramiyelerle ve birbirlerinden bağımsız şekilde çekilişler düzenliyordu. Mandel hepsini incelemeye başladı. Ancak bu kez tek başına değildi. Mandel bu yapıyı kurabilmek için uluslararası Loto Fonu adında bir sendika ve Pacific Financial Resources adında paravan bir şirket kurdu. İnsanları ikna etmek için sıradan vaatler vermiyordu. 10 yıllık hayat sigortası poliçeleri ve resmi sözleşmeler kullanıyordu. Yatırımcılar ona yasa dışı bir bahisçi olarak değil, riskleri sıfırlamış bir portföy yöneticisi gözüyle bakıyordu. Yatırımcılardan para toplamaya başladı ve zamanla yüzlerce kişinin sermaye sağladığı büyük bir yapı oluşturdu. Artık mesele birkaç yüz bileti elle doldurmak değildi. Mandel'in depolara, matbaalara, kuryelere, muhasebecilere ve avukatlara ihtiyacı vardı. Çünkü planı çok daha büyüktü. Belirli bir piyangoda büyük ikramiye yeterince yükseldiğinde Mandel'in ekibi harekete geçecekti. Amaç artık olasılıkları azaltmak değildi. Amaç bütün olasılıkları satın almaktı. Milyonlarca farklı kombinasyon ve bunların tamamını çekilişten önce satın alabilecek bir operasyon. Mandel yıllar içinde tam olarak bu sistemi kurdu. İkramiye matematiksel olarak avantajlı seviyeye ulaştığında ekip harekete geçiyor, büyük miktarlarda bilet satın alıyorlardı. Ardından kazançlar gelmeye başlıyordu. 1980'lerin sonuna gelindiğinde Mandel ve yatırımcıları Avustralya piyangolarında defalarca büyük ödüller kazanmıştı. Üstelik yalnızca büyük ikramiyelerde değil. Milyonlarca kombinasyon satın aldıkları için aynı çekilişlerde yüz binlerce daha küçük ödül kazanıyorlardı. Bir süre sonra piyango yetkilileri neler olduğunu fark etti. Mandel'in sistemini incelemeye başladılar. Denetçiler geldi, hesaplar kontrol edildi. Biletleri incelemeye başladılar ama ortada temel bir problem vardı. Mandel hile yapmıyordu. Sahte bilet basmıyordu, çekilişe müdahale etmiyordu. Kazanan numaraları önceden bilmiyordu. Herkes gibi sadece bilet satın alıyordu. Sadece bunu kimsenin daha önce düşünmediği bir ölçekte yapıyordu ve matematik gerisini hallediyordu. Avustralyalı yetkililer sonunda onu başka bir şekilde durdurmaya karar verdi. Hükümet Mandel'i durdurabilmek için tam 5 kez üst üste yasa değiştirdi. Önce bir kişinin tüm biletleri almasını yasakladılar. Mandel grup kurdu, grupları yasakladılar. Mandel paravan şirketler kurdu, en sonunda bilgisayar çıktısı biletlerin kabul edilmesini yasakladılar. Hükümet her yeni yasa çıkardığında Mandel kural kitabındaki yeni bir boşluğu buluyordu. Kuralları değiştirdiler. Yeni düzenlemelerle bir kişinin ya da organize bir grubun bir çekilişteki bütün olası kombinasyonları satın alması engellendi. Mandel'in yıllarca kurduğu sistem bir anda kullanılamaz hale gelmişti. Ama Mandel vazgeçmedi. Bu kez gözünü başka bir ülkeye çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri. Tek tek Amerikan eyalet piyangolarını incelemeye başladı. Aradığı piyangonun çok özel bazı özelliklere sahip olması gerekiyordu. Toplam kombinasyon sayısı satın alınabilecek kadar düşük olmalıydı. Büyük ikramiye birkaç kez devrederek bütün bu biletlerin maliyetinin üzerine çıkabilmeliydi. Ve en önemlisi kurallar Mandel'in milyonlarca bileti tek bir çekilişte satın almasını engellememeliydi. Eyalet eyalet araştırdı, kuralları okudu, kombinasyonları hesaplamıştı ve çoğu eyaleti elemişti. Bazılarında 10 milyonlarca farklı kombinasyonlar vardı. Mandel'in kurduğu dev organizasyon için bile bunların tamamını satın almak neredeyse imkansızdı. Ta ki bir eyalet gelene kadar. Virginia piyangosunda 1'den 44'e kadar sayılar kullanılıyordu. Bu da toplamda yalnızca 7.059.052 farklı kombinasyon demekti. Mandel sonunda aradığı piyangoyu bulmuştu. Melbourne'da bir depo kiraladı ve hazırlıklara başladı. Kiralanan depoda tam 16 çalışan, 30 bilgisayar ve 12 adet sanayi tipi dev lazer yazıcı gece gündüz çalışıyordu. Biletlerin üzerine matbaa kalitesinde baskı yapabilmek için aylar boyunca tonlarca kağıt ve özel mürekkep tüketildi. Amaç Virginia piyangosundaki 7 milyondan fazla benzersiz kombinasyonun tamamını önceden hazırlamaktı. Ekip yaklaşık 3 ay boyunca gece gündüz çalıştı. Milyonlarca
milyonlarca kombinasyon hazırlandı. Artık geriye yalnızca tek bir şey kalmıştı. Virginia'daki büyük ikramiyelerin yeterince yükselmesini beklemek ve 12 Şubat 1992 Çarşamba günü bekledikleri an gelmişti. Büyük ikramiye Mandel'in hesapladığı eşiği aşmıştı. Artık sadece 72 saatleri vardı. Ama plan zaten aylar öncesinden hazırlanmıştı. Tek bir telefon görüşmesiyle operasyon başlatıldı. Melbourne'daki depo harekete geçti. Önceden hazırlanmış 7.059.052 farklı bahis kuponu kutulara yerleştirildi. Tam 1 ton ağırlığındaki basılmış bilet kolisinin Avustralya'dan Amerika'ya taşınması başlı başına bir lojistik krizdi. Mandel, biletlerin zamanında varması için $60.000 nakit ödeyerek özel bir hava kargo uçağı kiraladı. Amerikan gümrük memurları karşılarında 1 ton doldurulmuş piyango kuponu gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Varış noktası haftalar öncesinden Virginia'da kiralanmış özel bir ofisti. Ancak Mandel'in yalnızca biletlere değil, onları satın alacak insanlara da ihtiyacı vardı. Bu yüzden 35 kurye çoktan Amerika'ya doğru yola çıkmıştı. Bunların önemli bir kısmı muhasebeciler gibi finansal işlemlere alışkın profesyonellerdi. Mandel bunu özellikle istemişti. Çünkü bu insanların çok büyük miktarlarda para ve çek taşıması, evraklarla uğraşması ve bütün operasyon boyunca hata yapmadan hareket etmesi gerekiyordu. Operasyondan hemen önce Melbourne, Sydney, Auckland'dan kalkan farklı uçuşlarla Virginia'ya geldiler. Sağdaki operasyonu ise Annette Lee Alex isimli bir kadın yönetiyordu. Alex'in elinde Virginia genelindeki 125 benzin istasyonu ve süpermarketin listesi vardı. Bunların hepsi yüksek hacimde piyango bileti işleyebilen satış noktalarıydı. Her kurye belirli mağazalara atanmıştı. Yanlarında binlerce dolarlık çekler ve satın almaları gereken kombinasyonlarla doldurulmuş kuponlar vardı. Talimatlar son derece basitti. Mağazaya gir, kuponları teslim et, ödemeyi yap, biletlerin basılmasını bekle, biletleri kutula, bir sonraki mağazaya geç ve tekrar başla. Perşembe sabahı operasyon resmen başlamıştı. Kuryeler Virginia'nın dört bir yanına dağıldı. Kuryelerin elinde sadece kuponlar değil, her biri $10.000 onaylı banka çekleri vardı. Kuryeler benzin istasyonlarına girip binlerce dolarlık bilet basılmasını isterken kasiyerlerin polise haber vermesinden korkuyor, büyük bir psikolojik baskı altında zamanla yarışıyorlardı. Ancak kağıt üstünde basit görünen plan gerçek hayatta çok daha zordu. Çünkü piyango terminalleri milyonlarca bilet basmak için tasarlanmamıştı. Tek bir biletin basılması çok uzun sürmüyordu ama her satış noktasında on binlerce bilet basılması gerekiyordu. Bir işlem bitiyor, ardından bir diğeri başlıyordu. Bazı mağaza müdürleri ise ne olduğunu bile anlayamıyordu. Bazıları durumu fark ettiğinde şaşkına dönüyordu, bazıları ise kuryelere kahve getirip makinelerin durmaksızın bilet basmasını izliyordu. Her şey plana uygun ilerliyor gibiydi. Ta ki Cuma sabahına kadar. Çekilişe yaklaşık 36 saat kala büyük bir problem çıktı. Virginia'daki en büyük market zincirlerinden biri Mandel'in grubuna ait kuponları artık işlemek istemediğini söyledi. Terminallerin yetişemediğini, mağaza çalışma saatlerini ve şirket politikalarını gerekçe göstererek işlemleri durdurdu. İşlemleri durduran o dev market zinciri Farm Fresh'ti. Zincirin çekilmesiyle bir anda 700.000 bilet açıkta kalmıştı. Melbourne'daki faks makineleri kilitlenmişti. Ancak Mandel Avustralya'daki telefon hattının başında inanılmaz bir soğukkanlılıkla kuryelerin rotalarını anında değiştirdi. Kiralık minibüslerle gece yarısı kasaba kasaba gezmelerini söyledi. Norfolk'taki avukatları devreye girdi. Kalan satış noktalarının kapasitesi yeniden hesaplandı ve ekip gece boyunca bilet satın almaya devam etti. Bazı kuryeler 36 saat uyumamıştı. Çekler mağazaların kasalarında birikiyor, basılmış piyango biletleri ise kiralık minibüslere kutu kutu yığılıyordu. Ama zaman tükeniyordu. Cumartesi öğleden sonra operasyon sona yaklaşmıştı. Hedef 7.059.052 kombinasyondu. Ancak ekip bunların yaklaşık 6.400.000'ini fiziksel olarak satın alabilmişti. Yani bütün hazırlıklara rağmen her kombinasyonu alamamışlardı. Yaklaşık 700.000 kombinasyon dışarıda kalmıştı. Başka bir deyişle Mandel milyonlarca dolar harcamıştı. Ama kazanan kombinasyonun satın alamadıkları biletlerden birinde çıkma ihtimali hala
hala vardı. Artık yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Sadece çekilişi bekleyeceklerdi. 15 Şubat 1992 Cumartesi günü saat 23:20. Virginia piyangosu 6 kazanan numarayı çekti. Mandel'in ekibi numaraları kontrol etmeye başladı. Birinci sayı vardı. İkinci vardı. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 6 numaranın tamamı Mandel'in satın aldığı biletlerden birindeydi. Aylarca süren hazırlık, 3 günlük kaos ve milyonlarca piyango bileti sonunda işe yaramıştı. Büyük ikramiye 27.036.142 dolardı ama kazanç bununla da sınırlı değildi. Mandel milyonlarca farklı kombinasyon satın aldığı için elindeki diğer biletlerin binlercesi de alt kademe ödülleri kazanmıştı. Bunlardan yaklaşık 900.000 dolar daha elde edildi. Operasyonun toplam maliyetinin ise biletler, baskı, nakliye, kuryeler ve hukuki giderlerle birlikte yaklaşık 5.500.000 dolar olduğu hesaplanıyordu. Mandel'in yıllar önce Bükreş'teki küçük bir mutfak masasında geliştirmeye başladığı fikir artık 10 milyonlarca dolarlık bir operasyona dönüşmüştü. Ama hikaye burada bitmiyordu. Çünkü Virginia piyangosu parayı ödemeyi reddetmişti. Yetkililer dolandırıcılıktan şüpheleniyordu. Bir adamın milyonlarca bilet satın alıp büyük ikramiyeyi kazanması onlara normal gelmiyordu. Operasyonu incelemeye başladılar. Mandel ise geri adım atmadı. Paranın kendisine ait olduğunu savundu. Çünkü bütün biletler kurallara uygun bir şekilde satın alınmıştı ve sonunda Mandel'e bütün ödeme yapılmıştı. Fakat bu kez mesele Virginia piyangosunun sınırlarını da aşmıştı. Çok daha büyük bir soruşturma başladı. Sonraki 4 yıl boyunca farklı ülkelerdeki çok sayıda kurum Mandel'in operasyonunu araştırdı. FBI, IRS, Avustralyalı yetkililer ve soruşturmaya dahil olan diğer kurumlar. Biletler ve çekler incelendi, yatırımcılar araştırıldı. Kuryeler ise sorgulanmıştı. Biletlerin satın alındığı satış noktalarına kadar gidildi. Ama bütün bu araştırmaların sonunda karşılarına aynı gerçek çıktı. Stefan Mandel sistemi manipüle etmemişti. Çekilişe müdahale etmemişti. Kazanan numaraları önceden öğrenmemişti. Sahte bilet kullanmamıştı. Yaptığı şey piyangonun herkese açık kurallarını matematiksel olarak analiz etmek ve milyonlarca bileti satın alabilecek bir organizasyon kurmaktı. Virginia piyangosunun hesaba katmadığı tek şey buydu. Kurallar buna izin veriyordu. Sadece kimsenin gerçekten bunu yapacağını hiç düşünmemişlerdi. Yetkililerin Mandel'i geçmişte yaptığı bir şey nedeniyle cezalandırması mümkün değildi. Çünkü kullandığı yöntemi açıkça yasaklayan bir kural yoktu. Bu yüzden hem Avustralya'da hem de Amerika'da piyango kuralları değişmeye başladı. Mandel'in kullandığı ölçekte bütün kombinasyonların organize şekilde satın alınmasını engelleyen yeni düzenlemeler getirildi. Başka bir deyişle Mandel mevcut kuralları çiğnememişti. Kurallar bir daha başka bir Mandel çıkmasın diye değiştirilmişti. Virginia operasyonunun ardından ise işler onun için eskisi kadar iyi gitmedi. Sonraki girişimleri başarısız oldu ve 1995 yılında iflas etti. Yıllar sonra İsrail'de bazı finansal işlemler ve belgelerle bağlantılı bir dava nedeniyle yaklaşık 10 ay hapis yattı. Mahkumiyet daha sonra bozulmuştu ama Mandel cezasını çoktan çekmişti. Stefan Mandel hayatı boyunca piyangoyu toplam 14 kez kazanmıştı. Bütün hikaye ayda yalnızca birkaç yüz lei kazanan Romanyalı bir ekonomistin geceleri mutfak masasında yaptığı hesaplarla başlamıştı. Yıllar sonra aynı adam milyonlarca piyango kombinasyonu satın alabilecek uluslararası bir operasyon kurmuş ve Virginia'da 27 milyon dolardan fazla büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Ve bunu yaparken kullandığı temel fikir hiçbir zaman gizli bir matematik keşfi değildi. Pascal ve Fermat'dan beri bilinen olasılık matematiğiydi. Mandel'in farkı matematiği bilmesi değildi. Kimsenin uygulamaya cesaret edemediği şeyi uygulamasıydı. Bugün 92 yaşında olan Mandel, Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'da geçmişin tüm gürültüsünden uzak ve oldukça mütevazi bir hayat sürdürüyor. Kendisinin de yıllar önce söylediği gibi doğru uygulanan matematik bir serveti garanti edebilir. Bu haftalık da benden bu kadar dostlar. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.